Hocam tekrar merhaba. Merhabalar. Yeni bir programda yine beraberiz. Geçen hafta iyiliği konuşmuştuk. Bir yere kadar getirdik, devam edeceğiz demiştik ama devam ettiremedik çünkü önümüz Kurban. Kurban Bayramı geldiği için de bu konuyla ilgili konuşursak, akla gelen sorulara dijital cevaplar bulursak daha iyi olabilir diye düşündük. Eyvallah. Şimdi ben o zaman ilk sorudan başlayayım. Buyursunlar. İlk sorumuz tabii ki genel bir soru gibi olacak ama aslında biz sizin cevabınızı merak ediyoruz bu konuda. Kurban nedir? Niçin yapılır? Kurban kelime anlamı yakın olmak demektir. İyiliğin en güzel noktasıdır aslında. İnsanın Allah'a yaklaşma hadisesidir. İnsanın kendine yaklaşma hadisesidir. İnsan Allah'a yaklaştığı sürece kendi iç dünyasında öz benliğine yaklaşma sürecini başlatmış olur. Tabi Allah'a uzak olan kendine de uzak olur. Tabi bu en büyük acizliktir. İnsan var olduğu makamı unutur. Var olduğu diyara uzak kalırsa o zaman kendi iç dünyasındaki yolculuğunu hiç yapamaz. Kim kendini bilirse Rabbini bilir der büyük zatlar. Şimdi insan kendi iç dünyasında, kendi varlığından, kainatın içindeki mevcudiyetin içindeki vücudu eğer bulamazsa bu sefer çıkacağı yolculuğa hazırlığı olmamış olur. İnsan kendini bilirse, aklı fikri yerinde olursa ibadetlerle mükellef oluyor. Allah sorumlu tutuyor. Aklı yerinde olmayan, kendini kaybetmiş, mecnun olmuş, akli melekelerini yitirmiş kimseye dinin hiçbir emri onu sorumluluk altına almadığı gibi kendi de bunun için bir şey yapmak durumunda değildir. Kurban ibadeti içinde insanın akıllı, hür, iradesini ortaya koyabilen, maddi olarak imkanları yerinde olan, Ramazan'da zekatı verebilecek kadar zenginliği olan kişiye yine terettüp eden bir ibadettir. Ama Ramazan'da ibadetimi yaptım fakat şu anda işçilerimin parasını ödeyemiyorum, kendim çok zor durumdayım, borçlarım var diyen kişiye bugün telefonda verdiğim bir mesaj oldu bir dostuma. Kullara olan borcu ödemeden, insanların sıkıntılarını gidermeden Allah'a olan borcu ödemeye kalkmak da kifayetsizdir. Zira Allah adına yapacağın ibadet kullara zulüm olmamalı. Kurban vacip bir ibadettir. Müslüman olan ve 81 gramdan fazla altını olan, yani o kadar altını olan ve borcu olmayan kimseye vaciptir. Kesmekle mükelleftir. İnsanlık ibadetleri bütün inanışların üzerinden almıştır. Silsile yoluyla şeriatlar ne kadar değişirse değişsin, peygamberlerin uyguladığı metotlar da bunlardan farklı değil. Bir takım değişiklikler olmuştur fakat insan bu ibadetleri yerine getirdiğinde huzur bulmuştur. Kurban Allah'a yakın olmaktır. Karib kelimesinden gelir. Kurban, Kur'an, Furkan, Gufran, bu baptan olan kelimelerin tamamı ağzına kadar dolu. Dolu dolu. Gufran, mağfireti çok olan demek. Gufran ayı, Kur'an ayı, Ramazan ayını kastediyor. Kur'an, içinde çokça Kur'an okunan. Kurban, içinde Allah'a çokça yaklaşılan bir zaman dilimi demektir. Tabi Kurban Bayramı'nda biz burada kurbanlarımızı keserken hacda da hedi adı altında kurban kesilir. Haccın kabul olmasının şartlarından bir tanesi budur. En son saçtan bir bölüm alınır, kurban kesilir ve ondan sonra ihramdan çıkılmış olur. Bu sene dünyada hiçbir ülke hacca gidemiyor. Haccı sadece Suudi Arabistan'da ikamet edenler yapabilecekler. Dolayısıyla hüzünlü bir senedir. Allah inşallah içinde bulunduğumuz bu zor durumdan çıkışı bize nasip etsin öncelikle. Kurban özel bir zaman dilimidir. Kurban dediğimiz zaman sadece bir et paylaşımı yoktur. Zaten Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Enbiya suresinde 37. ayet yanlış hatırlamıyorsam şöyle buyuruyor estağfirullah. Sizin kestiğiniz kurbanların ne eti ne de kanı Allah'a ulaşır. Ancak takvanız, samimiyetiniz, sizin samimiyetiniz Allah'a ulaşır diyor. Biz kurbanı keserken Allah'a yakınlaşmak ve onun emrini yerine getirmek niyetiyle Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail'e, Hazreti İsmail'in Hazreti İbrahim'e, babasına ve her ikisinin de Allah'a olan teslimiyetlerinin gereği Rabbi tarafından ikram ediliş hadisesini yaşamak üzere biz bu ibadeti yapıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmet olarak kendisi bizzat kendisi ve ailesi ümmeti için kestiği kurbanı göz önüne alalım. Hiç aksatmadan kestiği bu kurbanların bizim hayatımızda da devam eden süreçte İslami, insani,
vicdani, Kur'ani ve ilmi, manevi bir hayatı düstur edinen insanın bu ibadeti es geçmemesi gerekir. Hocam ben kurban parası yerine başkasına hayır yapsam olur mu? Kurbanı keserek de hayır yapabiliriz. Kurban kesildiğinde eti dağılır, derisi yerine gider, ibadet yerine gelmiş olur. Sene boyunca et alamamış, etli yemek yapamamış, bayramdan sonra et evinde kesemediği için kurban havasını evinde yaşayamayanlara da ikram edilmiş olur. Bizim sadece kurban kesecek kadar bütçemiz yoktur eğer imkanımız yerindeyse. Zira 1000 liradan başlayan bir kurban kesme faaliyeti var. Fakat vallahi hocam her sene kesiyordum, bu sene kesecek gücüm yok. Ne yapayım? Kesmeyiniz efendim. Borç alarak kesebilir miyim? Borç alarak da kesmeyiniz. Allah Teala ibadeti kuluna yük olsun diye emretmez. Allah Teala kulun üzerindeki yükü kaldırmak için mükellefiyetlerle bizi karşı karşıya bırakır. Namaz kılmak da eğilip kalkmaktır. İnsanı yorar ama namaz bitince müthiş bir haz alırsınız. Zekat verirsiniz, 40.000 liranızın 1000 lirasını verirsiniz. Malınız eksilir, bir anda 1000 lira eksi bakiyeye düşersiniz. Ama verdiğiniz için içinizde müthiş bir huzur kaplar. Düşünsenize, yok oluyor elinizdeki imkan fakat içinizde huzur kaplıyor. Bu ancak Allah adına yapılan bir ibadetin neticesinde olur. Kurban insanın varlık alemindeki yerini belirler. Kendini kaybetmişse kendini bulur. Toplum nezdinde bakarsak kaybolan toplumlar kendi varlığından haberdar olur. Allahu Ekber diyerek, Allah'ın adını zikrederek kurbanlarımızı keseriz. Bayram namazında tekbirler alarak namazımızı kılarız. Biz en mutlu olduğumuz kurban namazı, kurban bayramı namazı anında da Allahu Ekber deriz. Musalla taşındaki ebedi aleme güzelden bir büyüğümüz, küçüğümüz, yakınımızı uğurlarken de Allahu Ekber deriz. Çünkü en büyük Allah'tır. Allah'tan daha büyük kimse yoktur. Bunun da iki kelimelik Arapça ifadesi, Rabça ifadesi de Allahu Ekber'dir. Biz Allahu Ekber dediğimizde, onun adını ön plana aldığımızda kurbanı keserken de Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, huvallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil hamd. Bismillahi Allahu Ekber diyerek, Allah'ın adıyla, en büyük olan Allah'ın adıyla diyerek kurbanımızı keseriz. Rabbim inşallah kestiğimiz kurbanları kabul eylesin. Kurban ibadetinin feyzinden, bereketinden hepimizi müstefid eylesin. Amin hocam. Tüyler diken diken oldu. Ama ben de hep böyledir zaten. Bu ne zaman duysam bunu camide de yani insan bir tüyleri diken diken oluyor. Yani kalbini işleyen bir şey herhalde. Buhurizade Mustafa Itri Efendi'nin Segah makamında bestelediği ve 308 yıldır bu topraklarda, Anadolu'da, hatta tüm dünyada bu ses yankılanır. Salat-ı Kebir denir buna. Salat-ı Ümmiyesini de Ramazan'da okuruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Kimisi güftesini yazar, kimisi bestesini yazar, kimisi de güftesini, bestesini yazanların ruh haliyle eseri icra eder. Ne güzel okumuş hafızlar, gönül insanları. Camilerin kubbesi, müezzin mahfelleri ve ön safları, hünkâr mahfelleri, hanımlar mahfeli bu seslerle doldur. Caminin önü, arkası, bahçesi, duvarları şahittir bu seslere, bu sözlere. Onun için bu sözlerin altında kalmak lazım. Kainattaki gök kubbenin altında nasıl huzurdaysak, caminin içindeki kubbenin altında da başka bir huzurdayız. Namaza girenlerle namaza çıkanları şöyle girmeden önceki haliyle namazdan çıkarkenki hallerini seyrederseniz, yüzlerindeki tebessüm 15-20 dakika önceki halleriyle 20 dakika sonraki hallerinin ne kadar değişik olduğunu, Allah'ın huzuruna gerçekten girip oradan huzurla ayrıldıklarının zahirini, tezahürünü bedenlerinin her bir zerresinde, köşesinde hissedebilirsiniz. Kurban Bayramı da böyle bir bayram. Bayrama hevesle, huzurla, keyifle gelmek lazım. Tabii ölüm hep akla geliyor. Koronavirüs günlerindeyiz.
Ne zaman kimi nerede bulacak? Gece uykuda mı? Gündüz tenhada mı? Kalp kriziyle mi? Kan pıhtısından mı? Ansızın mı? Öldüğünün farkında olmadan yola çıkacağız. Gece uyuyup sabah uyanamamak gibi, bir nefes alıp alamamak gibi, gözü açıp kapatamamak ya da kapatıp açamamak gibi ansızın gelecek. Ama son yaptıklarımız kayıtta kalacaksa, bugün hayatımızın geri kalanının ilk ve son günü ise bugünü çok iyi değerlendirmek lazım. Meleklerin yazdıkları kalemlere güzel şeyler yazdırmak lazım. Bu herkesin hayali, fakat herkes hayalini gerçekleştiremeyebiliyor. Allah'tan Allah gönülden geçenleri de sevaphanesine yazıyor da insanın iyi niyetlerinin bir şekilde bu dünyada karşıda olduğu gibi öte alemde de olacağı inancına kesin kaniyiz. Rabbim inşallah sevdiği, seçtiği kullar arasına hepimizi dahil etsin. Amin. Hocam şimdi sorulardan başlayalım yavaş yavaş. Buyursunlar. Hazır mısınız? İnşallah. Tamam. Hocam ilk baştan şunu soralım. Allah bizden niye kurban kesmemizi istiyor? Yani buradaki asıl amaç ne? Bunu neden soruyorum? Çünkü gençlerin aklında genelde şeyler oluşabiliyor. İşte kurban acaba çok eskiden kalma bir gelenek mi? Yani ibadet ama acaba günümüze uymayan bir ibadet mi? Bu ibadetler revize edilmeli mi gibi şeyleri çok kafalarından geçiriyorlar. Allah tabi bunu en iyisini bilir. Sonuçta son din ve kıyamete kadar gidecek. O yüzden güncel bir din Evet. olduğu için de Kur'an hani yap diyorsa yapmak zorundayız. Ama neden istiyor Allah bunu? Buradan başlayalım mesela. Şimdi Allah'ın muradını hiç kimse bilemez. Onun için İslam alimleri, din alimleri, din yolunda hizmet eden, maneviyat yolunda hizmet eden büyükler Allahu a'lemu bis savab yazarlar. En iyisini Allah bilir. Allahu a'lem, Allah daha iyi bilir diyerek cümlenin başında ya da sonunda mutlaka bunu kullanırlar. Hatta eski meyen büyüklerimiz de Allahu alem deriz. Hani biz kıt aklımızla onu çözemeyiz düşüncesiyle Allahu alem, Türkçesi Allah en iyi bilendir demek. Allahu alem bu iş böyledir diyerek kanaat getirmeye çalışırlar. Allah Teala insanlık var olduğu günden bugüne Hz. Adem'in iki oğlu Habil de Kabil de Allah'a bir kurban hediye etmek ister. Habil'in kurbanı kabul edilir, Kabil'in kurbanı kabul edilmez. Çünkü Habil kurban olarak en güzel hayvanını seçip vermiştir. Kabil ise en güzel hayvanını seçmediği için rivayet odur ki Allah tarafından kabul edilmemiştir. Ve Allah tarafından kurbanı kabul edilen kardeşe olan öfkeyi işte Kabil bir şekilde Habil'i, kardeşini öldürerek insanlık alemindeki ilk insan katlini gerçekleştirir. Hocam o zaman kurban Hazreti İbrahim'den başlamadı. Çünkü bizim bildiğimiz aslında kurban Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban edeceği zaman Allah'ın meleğiyle bir koç göndermesi üzerine. Yani bildiğimiz böyle ama aslında demek ki daha eskiye dayanıyor. Evet, bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bizim tarih kitaplarında öğrendiğimiz bir şey değil. Öncelikle Allah Teala neden insan olarak yarattığı kulunun kendi adına bir şey yapma ihtiyacını ortaya koyuyor? Neden bizim onun adına bir şey yapmamızı istiyor? Bunu düşünmemiz lazım. Bütün peygamberler yükseklere çıkmışlar. Hz. İsa Tecrübe Dağı'na çıkmış. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Nur Dağı'na çıkmış. Hira'ya çıkmış. Yükseklere çıkmışlar bütün peygamberler. Acaba Allah bizden ne yapmamızı istiyor? Daha peygamberlik vazifelerinin farkında bile değiller. Ama yükseklere çıkma ihtiyacı hissedip oralardan haberlerin geleceğini düşünerek duymak istemişler vazife nedir diye. Peygamberler vazifemiz nedir diye nasıl Allah Teala'ya sordularsa kullar da Rabbilerine sormalı. Ey Rabbim ben ne yapmalıyım diye. Peygamberler seçilmiş insan olmakla beraber vazifelerinin ağırlığının farkındaydılar. Sıradan bir hayat yaşamadılar. Canlarını ortaya koydular. Ülkelerini, topraklarını, ailelerini, canlarını ortaya koyarak terk etmek durumunda kaldılar. Ama tekrar gelip o ülkeyi, yaşadıkları topraklardaki insanları imana getirmek ve oradaki zulme uğrayanları kurtarmak adına. Hepimiz yaşadığımız ilk günden bugüne bir hicret anındayız. Farklı yerlere taşınırız, farklı okullara gideriz, farklı ailelerle birliktelik yaşarız, evleniriz, çoğalırız. Hz. Musa'nın hayatını düşünsenize. Doğduğu topraklardan sürgüne gidiyor. Sarayda doğuyor, büyüyor fakat bir şekilde sürgüne gönderiliyor. Emir gelince git halkını kurtar diyor. Yine Firavun'un elinden zulme uğrayan halkı kurtarmak için ilk tecrübe ettiği yollardan halkını yürüterek kurtarmıştır. Allah Teala hiçbir zorluğu bir kuluna başka sıkıntılara düçar olsun diye değil, sonradan yaşayacağı imtihanlar karşısında dirayetli olsun diye yaşatmıştır. Fakat biz böyle durumlarda bizi sürgüne gönderenlerle uğraşmaktan önümüze bakamadığımız için asıl hedefi kaçırırız. Allah kendisine her şeyden önce kulunun yakın olmasını ister.
Çok tipik örnektir. Herkes yaşıyor, görüyor hayatımızda içimizdeki insanları. Bir kadın kocasına o kadar seviyorum ki taparca diyor. Allah Teala kocasını bir ayda hasta yapıp ruhunu teslim alıyor, kadın ortada kalıyor. Hiçbir şeyden keyif alamıyorum, o gitti ya diyor. Bu sefer ey Allah'ım diyerek dua etmeye başlıyor. Allah kendisinden daha çok sevildiğini düşündüğü ne varsa, varlıksa, insansa insanı alır, arabaysa arabayı alır, makamsa makamı alır altından, kulunun kendisine yakın olmasını ister. Çünkü Kaf suresinde Estağfirullah وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz size şah damarınızdan daha yakınız der. Bize bu kadar yakın olan Allah, akrab, kurbanla aynı kökten geliyor işte. Biz size şah damarınızdan daha yakınız. Bugünlerde çok konuşuluyor ya çiple yaşamak diye. Allah çipten çok daha yakın bize. Çip bazı şeyleri kaydedemeyebilir, bazı şeyleri gösteremeyebilir, sistemsel hata olabilir. Fakat bu muhteşem sistemi yaratan, kan dolaşımını görmeyi, duymayı, konuşmayı, hissetmeyi, anten vazifesi gören saçlarımızı, bir anda duygumuzu kabarıp arkamızdan konuştuğunu hissetmemiz, bir anda düşmanın bize doğru geldiğini hissi kablel vuku bulmadan önce hissetmemiz, iyi şeylerin de bize doğru geldiğini an be an hatırlayarak hissetmemiz. Bunlar Allah'ın bize en büyük imkanları değil mi? Ne büyük lütuflar. Peki bu kadar lütfu bize ihsan eden Allah, şeriatlar değişse de, dinlerin adı değişse de, bütün dinlerde kurban, her ne kadar sahabenin önde gelen zenginleri, fakiri fukarayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işaretiyle sevindirdiyse de, zenginleri de kendi sevindirmiştir. Özel ikramlarıyla, çorbasıyla, sütüyle, o günkü hurma ikramlarıyla. Zira ikram eden de ikram edilmeyi arzular. Onun için bu kurbanda sadece fakirleri değil, zenginleri de hatırlayın. Kurban kestik, etimizden size de getirdik buyursunlar. Kurbanın eti sadece fakirler için değildir ki. Kurban etini kesen de yer, kesenin ailesi de yer, kesenin ailesinin komşuları da yer. Peki siz bir adak kurbanı kestiniz kurbandan bir gün önce. Götürdüğünüz evde belli. Oraya misafirliğe gittiniz. Kestiğiniz adak kurbanından kendiniz yememeniz gerekiyor. Gittiğiniz evde de kurbanlık etinden yemek yapmışlar. Yemeği kabul etmez, yemezseniz hane halkı hiç hoşnut olmayacak, rahatsız olacak. Ama etli yemek yapmışlarsa da sizin kestiğiniz adak kurbanından yapmışlar. Ne yapacaksınız? Allah bilmem. Siz kurban etini verdikten sonra, yani adak etini, adak olarak kestiğiniz kurbanın etini verdikten sonra artık o onundur. İstediği şekilde ikram eder ve siz de yiyebilirsiniz. Siz bir fakire zekatınızı verdiniz. O zekat parasıyla da o fakir gitti peynir aldı, evine getirdi. Peynirden size ikram etti. Yiyebilir misiniz? Tabii ki yersiniz. Allah Teala yasaklar üzerine sistem kurmuyor. Sistemin içerisine bir güzellik hasrediyor. Paylaşalım diye. Niye Müslüman ülkelerde yağma olmuyor? Neden biliyor musunuz? Ya bunlar bize zekat veriyor. Bunlar bize hayır yapıyor. Afrika'da bir Türk tekstilci çok büyük bir fabrika kurmuş. Hiç unutmuyorum. Uluslararası bir programda Dolmabahçe Sarayı'nda adam konuşma yaptı. Ya dedi, yani insanın canını bile koruyacak yeri yok. O kadar savunmasız bir yer dedi. Orada ne kadar uluslararası firma varsa oradakilerin tamamı gittiler, yağmaladılar bu fabrikaları. Bir tek bizimki hariç dedi. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz onlarla yaptık o fabrikayı. Onlar da içinde çalışıyorlar. Ve çalışıp kazandığımız paranın içerisinden zekat verdik, dağıttık. Kurban kestik, dağıttık. Biliyorlar. Kestiğimiz kurbanları, yaptığımız hayırları bildikleri için fabrikamıza dokunmadılar. Hiçbir ürünümüzü de yağmalamadılar. Bir Müslüman iş adamının hayatından tecrübeler. Verince Allah gönülleri feraha erdirir. Ver deyince kavga olur. Buyursunlar deyince kavga başlamaz. Kavga niyeti bile olmaz. Buyursunlar demek ne demek? Paylaşalım demek. Bir ekmek davasında canlar feda oluyor dünyada. Buyursunlar efendim soframıza deyince kavga olur mu Allah aşkına? Kurban paylaşmak değil mi hocam? Kelime anlamı bu. Yakınlaşmaktır. Yakınlaşınca ne oluyorsun? Paylaşıyorsun. Anı paylaşıyorsun. Parayı paylaşıyorsun. İmkanı paylaşıyorsun. Yemeği paylaşıyorsun. Birisi eti getiriyor, birisi ekmeği getiriyor. Birisi suyu getiriyor. Sofra kuruluyor. Yani hocam şey deniyor yani kurban keseceğine git işte bir yere yardım yap. Bunlar çok duyuluyor. Son Diyorlar ya zamanlarda kiminin parası kiminin duası. Siz de diyorsunuz hocam diyorlar. Ben her ikisini de diyorum. Hem parayı ver hem dua et. Hem paramı al
hem duamı al. Neden böyle sınıf ayırıyorsun? Efendim bu dünyada sadece dünyayı yaşamak lazım. Peki huzur var mı bu şekilde? Yok. Biz gideceğimiz aleme hazırlık yapmazsak bu dünyada nasıl huzurlu olacağız? 2 gün sonra çıkacağın tatile 3 haftadan beri hazırlık yapıyorsun mübarek. Tatil 10 günlük tatil için 3 haftalık hazırlık yapıyorsun. Sonsuz alem için ne hazırlık yaptın? Birisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ahireti sormuş. Ey Allah'ın Resulü mescitte. Ahiret ne zaman? Kıyamet ne zamandır diye sormuş. Metel kıyame demiş. Kıyamet ne zaman? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazını bitirmiş. Usulca evine doğru gidiyormuş. Peygamberimiz hiç böyle yüzünü böyle dönmezmiş. Dönerken vücuduyla beraber dönermiş. Niye? Kafayı aynen bu tarafa çevirdiğimizde nahoş durumda olan birisinin o halini görüyorsunuz. O da mahcup oluyor size. Hadi buyurun bu sünneti de yapalım. Bedeniyle beraber dönermiş. Bu kadar naif bir peygamber. Dönmüş adama şöyle seslenmiş. Sen kıyamet için bütün hazırlığını yaptın mı demiş. Hazır mısın kıyamete demiş. Yok. Yok ya Resulallah. Ama ben seni çok seviyorum demiş. Öyle mi? Beni çok mu seviyorsun demiş. Evet ya Muhammed. Ben seni çok seviyorum demiş. O zaman el mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bakar mısınız şu güzelliğe? İkrama bakar mısınız? Sen beni seviyorsan Allah seni orada mahcup etmez. Mahzun etmez. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberdir. Nerede? Dünyada da beraberdir. Ukba'da da beraberdir. O zaman sevdiklerimize dikkat edelim. Bizi sevenlere dikkat edelim. Öyle güzel olalım ki insanlar bizde güzelliği bulsun. Öyle güzel olsun ki biz insanlar da o güzelliği arayıp bulalım. Okumakla bitmez. Yaşamakla olmaz. Hepsi bir arada olacak. Yunus Emre gibi bakınca, Mevlana gibi bakınca, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi bakınca ne yaparsa yapsınlar kırmamışlar, kırılmamışlar. Affederdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendini inciteni. Yetim sevindirirdi, garip sevindirirdi. Kendisini öldürmeye geleni ihya ederdi. İmha etmeye geliyorlar, o ihya ediyor insan. Var mı bizim hayatımızda böyle örnek? Mesela bizi şikayet edeni biz şikayet etmeden durabilir miyiz? Fırsat kollarız. İntikam vakti. İntikam Allah'ın ama bizim değil. Leonardo DiCaprio'nun filmi vardı. Ödüllü film. Filmin en son sahnesinde defalarca onu karların içerisinde ölüme terk eden adam derenin üzerinde önüne geliyor. Artık son halleri. Yakasından tutuyor adamın. Diyor ki Leonardo'ya, kendisini ölüme terk eden kişi, buraya kadar beni öldürmek intikamıyla geldin değil mi diyor. Yazıklar olsun sana diyor, tükürüyor suratına. Yani intikam için buraya kadar gelir ancak insan. Sen de bu kadar küçük adamsın. Hadi diyor, öldür beni diyor. Muhteşem bir ifade var. Diyor ki intikam Tanrı'nın işidir diyor. Bunu da bir Kızılderili'den öğreniyor yolda. Çünkü aynı adamlar o Kızılderili'nin kızını da kaçırmıştı. İntikam Tanrı'nın işidir deyince adamı suya bırakıyor. Sonra kamera suyun devamında Kızılderilileri ve ekibinin gelişini gösteriyor. Onlar da onun kellesini koparıyorlar. Sen affettin diye Allah Teala onun cezasını vermemezlik yapmıyor. İleride cezası var. Ama sen cezayı almaya kalktı mı Allah'ın işine karışmış oluyorsun. Kur'an'da var mı bu? Kur'an'da da var. Vallahu azizun zuntikam. Biz nasıl tercüme ediyoruz? Allah intikam sahibidir diyoruz. Yani Allah intikam alıyorsa biz de kullar olarak intikam alabiliriz diyoruz. Hayır arkadaş. Öyle değil. İntikam ona aittir. The. Bunlar sahiplik anlamına geldiği gibi o kimsenin uhdesinde anlamında taşır. Hani zilyetlik kavramı vardır ya hukukta. Elde bulundurma, sahiplenme hakkı. Allah intikam sadece ona aittir demektir bu ayet. O filmden aldığım en büyük sahne buydu. Zaten affedici olma bir özelliğimiz vardı çocukluğumuzdan beri. Ama affettik diye bizi vuran adamı Allah affetmedi. Gitti kendini astı. Hakkımızda konuşanların hepsinin arkasından konuşuldu. Dosya yapanların dosyası yapıldı. Öldürmeye kalkanları öldürdüler. Kötü şeyler düşünenleri de duvarların arkasına hapsettiler. Hayatı zindana çevirmeye kalkanların hayatları zindana döndü. La tazlimun ve la tuzlemun. Zulmetmeyin, zulme de uğramayın. Başkasının ardından konuşup casusluk yapıp onun hakkında konuşarak onu yermeyin, yerilecek duruma düşersiniz. Kim bir müminin ayıbını ortaya çıkarırsa Allah kıyamet gününde onu bütün insanlığın önünde ayıbını ortaya çıkarır. Kim bir müminin ayıbını örterse Allah onun bütün ayıplarını örter. Peygamberimiz bu müjdesi varken biz ne yapıyoruz Allah aşkına? Bu kurbana kendimizi setretmeyi bilerek girelim. Kendimizi, etrafımızı çizmeyi, ayıplarımızı, kusurlarımızı kapatabilmeyi, başkalarının ayıplarını da dilimizle söylememeyi ve güzel huylarla bayrama girebilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin inşallah. Amin hocam. Hocam bir soru daha sorayım ben size. Buyursunlar. Bu mesela şimdi dedik ya Habil ile Kabil
kurbanlarını sunuyor Allah. Demek ki Habil ile Kabil Hazreti Adem'in çocukları olduklarına göre ilk insanlardan. Demek ki ilk insanlardan bu zamana kadar kurban ibadeti süre gelmiş. Şekli değişmiş ama yine de kurban hep varmış. Bu mesela Azteklerdeki insan kurban etme, başka uygarlıkların tabletlerinde, yazıtlarında bulunan arkeolojik kazılarda hep kurbanın muhakkak ve muhakkak olduğu görülüyor ama kimi hayvan, kimi insan. Bunlar acaba hani hak olan emredilmiş bir şeyin bozulmuş hali mi bu uygulamalar acaba? İnsanın hataya, günaha, sevaba, doğruya gitme sistematiğini kuran yine Şari Teala'dır, Allah Teala'dır. Bir şeyi Allah adına sunmak, sunak olarak arz etmek duygusu da yine Yaradan tarafından insana ilham edilir. Fakat Allah Teala bir insanı öldürerek insanın kabilenin en güzel kızını, kabilenin en yakışıklı çocuğunu, kabilenin en bilgi insanını, kabilenin en olan kişisini Allah'ın kendi üzerlerine bela olacak bütün hallerden koruması için sunması doğru bir şey değil. Allah Teala bu hareketleri gözlüyor. Yani biz bazı şeyleri görmezden gelebiliriz, göremeyebiliriz ama Allah Teala her şeyi görüyor. Allahu basirun bima ta'malun. Allah yaptığınız her şeyi görür diyor Kur'an'da. Tamam. Tevrat'ta Hazreti Adem'in çocukları Habil ile Kabil'in olayı apaçık anlatılıyor. Kur'an'da ismen zikredilmiyor fakat yine işaret ediliyor. Şimdi bütün insanlık aleminde kurbanın var olduğunu buyurduğunuz gibi hierogliflerde, tabletlerde, kazılarda, duvar yazılarında işaretlerle görüyoruz. Allah adına bir şey yapmak. Bunu yaparken de kurbanı kesmeyi biz Hz. İbrahim'in, Hz. İsmail'i Allah'ın emrini yerine getirme hususunda en çok sevdiğim şeyi sana armağan edeceğim dediği için rüyasında görmeye başlıyor. Fakat İsmail'le bir türlü kıyamıyor. Ey oğlum, rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm diyor. Büyüyünce Hz. İsmail sen ne dersin diye soruyor çocuğuna. Kâle ebetif'al. Ey babacığım yap. Mâ tu'mar. Sana ne emrediliyorsa onu yap diyor. Seteciduni inşaallahu minas sabirin. Beni sabredenlerden olarak göreceksin diyor. Bir çocuk düşünün, boğazı kesilecek, babasına yap babacığım diyor. Çocuk çocukken de peygamberlik vuku bulacaksa ona göre Allah tarafından terbiye ediliyor zaten. Bir peygamber babanın dizinden yetişince de peygamberlik uhdesi alıyorsun. Çok enteresan değil mi? Evet, yani bir çocuğun böyle bir cevap vermesi. Fakat Allah Teala Hazreti İbrahim'in onu kurban etmeye gittiği noktada bugün Mekke'de, Medine'de yerinde çok daha güzel anlatılıyor. Onun nişanesi olduğu gösterilen Mina çadırlarının olduğu yerde köşeden gözüküyor. Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail'i boğazlamak üzere götürdüğü yerde başını koydu ve tam kesme anında bıçak kesmez. Allah tarafından bir koç armağan edilir ve Hz. İsmail'i kesmeye götürürken Hz. İbrahim'in eşine şeytan geliyor. Diyor ki bak diyor senin oğlunu kesmeye götürüyor. Sen nasıl annesin diyor şeytan. Ve şeytan taşlama olayı tam orada cereyan ediyor işte. Büyük şeytan, orta şeytan, küçük şeytan. Orada rağmen liş-şeytani ve hizbihi, şeytanı ve onun taraftarlarını düşünerek taşlama yapılır. Tabi orada taşı atarken insan kendi kendine taşı atıyor aslında. Bu olayın olduğu yer, yaşandığı yer insanlık tarihinde hep anlatılır, konuşulur. Dedim ya yerinde yaşamak çok güzel bir şey. Kıbrıs'tan hacca gelen, 2016'da hacca gitmiştik. Hacca gelenlerden bir tanesi Kıbrıs'tan gelen benim hafızlık arkadaşımdı. Orada bir araya geldik, anlattı. Ya dedi Selman Hoca, biz dedi tam hac ibadetini yaparken çadırların orada kaldık. Çadırlarla şeytan taşlama çok uzak mesafedeydi. Bizim hacılardan bir tanesi dedi Karadeniz dedi. Tabii yürü sıcağın altında mahvoluyordu. Tam dedi şeytan taşlamanına geldik. Taşlar hazır ya, toplamıştık kaç günden beri. Eline taşı aldı böyle yaptı. Ulan şeytan, Allah belanı versin. Ha buraya da başımıza bela oldu. Mahvolduk, ha buraya eldik deyip şöyle fırlatıyor ki sanki şeytan karşısında diyor. Ben de elimi kaldırdım gülmekten taşı atamadım diyor. Sanki şeytan karşısında diyor ki Allah belanı versin. Ha buraya da başımıza bela oldu. Hocam ama ibadette samimiyet çok önemli değil mi ya? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onlar yatarken, ayaktayken, yanları üzerine uzanmışlarken Allah'ı zikrederler. Ve yerin ve göklerin yaratılmasını düşünürler, tefekkür ederler bunun üzerine. Allah'ım sen bunları boş boşuna yaratmamışsın derler. Ve bizi seni tenzih ederiz. Allah'ım bizi cehennem azabından koru diye dua ederler. Bir gün bir mecliste ayakta dua yapmam, ezan okumam, Kur'an okumam ve konuşma yapmam gerekiyor. Büyük bir sahne, kalabalık bir iftar sofrası. Kürsü sahnenin sol tarafında, sandalyede sahnenin tam ortasında. Arada mesafe var. Saniyeler çok kıymetli, ezan okunacak. İftar ezanı çünkü. Hepsini orada yaptım. Ezanı orada okudum. Kur'an'ı orada okudum. Sohbeti orada yaptım. Duayı da orada yaptım. Kur'an tilavetini orada yaptım. Aynı anda 3 iftar programında
misafir olmam gerekiyor. Biter bitmez öndeki misafirlerin davetçisine teşekkür ettim, müsaade istedim. Tam çıkarken en son kapıdaki 15 kişilik masadaki bir beyefendi Selman Hocam, buyurun efendim dedim. Ayakta Kur'an okunur mu ya dedi. Ayakta Kur'an okunur mu ya deyince Ramazan iftar sofrasında hiç tanımadığım bir insanı insanların önünde mahcup edince dinen neresi sevap bunun? Ya da hakikat anlamında ne faydası var? Ahlaken ne faydası var? Cemaat hadsizlik yaptı, imam daniskasını yaptı demezler mi? Beyefendi siz namaz kılıyor musunuz dedi. Evet dedi. Namaz kılarken Fatiha suresini nasıl okuyorsunuz? Ayakta okuyoruz dedi. İyi akşamlar efendim dedim. Ve çıktım. Alışılagelmiş oturarak okuma. Ona bakarsan sandalyeye oturarak okuma da yok. Dizüstü oturmak lazım. Ne yapacağız? Bize göre doğrular, bize göre yanlışlar. Bugüne kadar böyleydi. Eski köye yeni adet mi getirdiniz? Cep telefonu yoktu hayatımızda eskiden. Zikirleri oradan çekiyorsun. Hesap makinesini de oradan kullanıyorsun. Hava durumunu da oradan bakıyorsun. Parayı internetten havale ederken iyi, namaz ibadetine gelince buradan olmaz. Camide hocanın yanındayken amin derken olur ama telefondaki görüntülü hocanın duasına amin denilmez. Ve internetten IBAN havalesi gerçekleşiyor. İmanın havalesini mi almaktan aciz Allah Teala? Yeni sistemlere ayak uyduramadığımız zaman tukaka diyoruz. Denizde yüzeceğimize inanamadığımız için yok ya girilmez denize. Ticareti yapanlar risk alıp ticaret yapıyor. Yapamayanlar da ticarette yalan dolan var. Siyaseti beceremeyen, kapasitesi olmayan insanlar siyaset yalan dolan işi diyorlar. Arkadaşım tabasmus ediyorsun. Siyasetçiye bir sürü ihtiramda bulunuyorsun. Yağ çekiyorsun tabiri caizse. Bu mu caiz? Efendim biz yapamıyoruz ama biz iyi yapsınlar diye işte ihtiram gösteriyoruz. Senin yaptığın münafıklığa giriyor. Yerinde de ihtiram gösteriyorsun, hürmet ediyorsun. Yersiz de yapıyorsun. İşte münafıklığın başka bir vecesi bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında çok samimi Müslümanmış gibi gözüküp aslında münafık olanlar vardı. Sen de o günkü münafıkta bugünkü münafık durumuna düşüyorsun. Ne yapacağız peki? Yapanları, işi en iyi şekilde yapanları önümüze alacağız. Namaz kıldırmayı biliyor buyursunlar. Onun takvası zayıf, filancanın takvası çok iyi. Ama Kur'an okumayı bilmiyor. Takvası eksik olduğu halde, zayıf olduğu halde kıraatı güzel onu ön tarafa koyacağız. Efendim bu adam Müslüman değil ama hesabı çok iyi. Onu başımıza hesapçı koyacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ederken kendisine yol gösteren kişi Müslüman olmayan kişiydi. Yani kendisini deli gibi seven Müslüman bir arkadaşı önüne rehber almadı. İşini çok iyi yapan adama işini verdi. Ve Hazreti Ebubekir ya Resulallah bu Müslüman değil ya bizi satarsa diyor. Ya Ebu Bekir o işini çok iyi bilir ödemesini de peşin yaptım diyor. Çok iyi ya. Buyursunlar. Hadi böyle Müslüman olalım. Kaç Müslüman, kaçımız ödememizi peşin yapıyoruz? İslam peşin alışveriş emrediyor. Efendim bir yapsın bakalım ne yapamazsa. Adam işini yapacak, sen yapamazsa dediğin için yapamıyor. Adamın içine baltayı sen koyuyorsun. Bir de adam işi yapamayınca zaten belliydi ya. Onun için parayı peşin vermiyorum ki. Adam yapamazsa bir de paramızı kaptırmayalım diye. Sen zayıf imanlı, karaktersiz bir Müslüman olursan karşındaki adamda işine inanan, iman eden, karakterli işi görebilir misin? Söylemlerin bozuk olursa, eylemlerin düzgün olmazsa, söylemi düzgün, eylemi düzgün insanlar seni bulur mu? Diyor ki Hacı abi, zaten iyi bir şey olsa bizi bulmaz. Ne zaman bizi iyi bir şey buldu ki zaten? Bu cümleleri söylersen sana iyi bir şey gelir mi? Ama diyor hep böyle hocam diyor. Sen söylediğin için hep böyle. Allah seni sana yalan çıkarmaz. Allah gördüğümüzden geri koymasın. Efendim bir anda ayağımız kayar diyor. Bir anda ayak kayar tabii. Allah'ım bizim ayağımızı sabit kıl diyeceğiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi. Allah'ım ayağını kaydırma. Hep böyle dua edersek, kaymaktan korkarsak kayabiliyoruz çünkü. Bir de hocam vardır yani Allah'ım yüzümü kara çıkarma. Allah'ım yüzümü ak çıkar. Evet, niye tam tersini söylüyoruz ki Allah'ım yüzümü kara çıkarma, sanki Allah kasıtlı olarak senin yüzünü kara çıkartabilirmiş gibi de bir ifade çıkıyor işin içinde. Ya Allah niye zulmetmek istesin kuluna? Allah aşkına sen evladına zulmetmek ister misin? Terbiye etmek istersin. Rabbin isim anlamlarından bir tanesi bu. Allah Teala terbiye eder, düzenler her şeyi. Ama sen terbiyesizliği adet haline getirirsen sana farklı farklı sağanak yağışlar gönderir. Kusur yaptığında af dilersen affeder. Çocuğun küfür ediyor, ağzından kaçıyor arkadaşlarından duyduğu için. Oğlum diyorsun, bir bakıyorsun kafeye yöneliyor. Affedersin babacığım, özür dilerim diyor. Bir daha yapmayınca ona tazir cezası uygulamıyorsun. Bir daha yaptığında gel bakayım diyorsun, bir şey yapmayacak gibi bir tokat atıyorsun. Bir daha duymayacağım ağzından. Tokat acıyor ve ikinci kez acısı ve mahcubiyeti daha ağır oluyor. Allah Teala da böyle. İhmal etmiyor. Fakat mühlet veriyor. Adım artık seni kodese, hatta kodesten çıktıktan sonra aynı hata yaptığında bir serseri kurşunla, bir pusuyla senin hayatına son verdiriyor. Kim yaptı bunları? Sen yaptın.
Ne ekersen onu biçiyorsun. Bu duruma düşmemek için dikkat edeceğiz. Allah zulmedici değildir. Ben kullarıma asla zulmedici değilim diye bize Kur'an'da müjdeliyor. Onun için bütün ibadetler bizim hayrımızadır. Kurban ibadeti önümüzde. Allah kurbanlarımızı kabul etsin. Amin. Çok da soruluyor. Kurban kesmesek de hayır yapsak olur mu? Hem kurban kesin hem hayır yapın lütfen imkanınız varsa. Efendim kurban kesince bu ay hayır yapamıyorum. Tamam, kurbanından sonraki ayın içerisinde hayırlarınızı yaparsınız. Ama ben filancı yeri çok istiyorum. Arkadaşım eğer imkanın yoksa kesmek zorunda değilsin. Ama varsa her ikisini de yap. Kurbanın yerine başkası deme. 2 oğlum var. Birisini yedireyim, diğerini yedirmesem olur mu diye bana sorar mısın sen? Hayır. Onu 2'ye bölersin. O zaman 3.000 lira kurban için para ayırdıysan git 1.500 liralık kurban al. 1.500 lirası da diğer yere hayır yap. Küçükbaş hayvanda tek hissedir. Büyükbaş hayvanda da 7'ye kadar hisseye dağılabilir kurban. Yani 7'de 1 hisseyi alabilirsiniz. 7'de 2 alabilirsiniz. 3 alabilirsiniz. Ama küçükbaşı 2 kişi kesemez. Bir kişi kesmek zorunda. Bu kimin sistemi? İlahi nizam ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizatihi uyguladığı sistem. Allah bu kurban ibadetiyle kurbiyetimizi hem Yaradan'a hem kullara karşı yaklaşımımızı nasip etsin diye dua edelim. Dua ile başlayalım. Dua ile bitirelim inşallah. Amin hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ Çok olun. güzel program oldu yine. Biz teşekkür ediyoruz. İnşallah olabildiğince kişilere ulaşır. İnşallah. Hayırlısıyla gönüllerde yerini bulsun. Bize de dua olarak geri dönsün diye dua edelim. Tesirini Allah halk eder çünkü. Bizim elimizde bir şey yok ki. Sözü söyleten de o, düşündüren de o, hatırlatan da o. Sözün karşı tarafta yerini bulduran da o. Hele bir konuşayım dinlesinler, bak ben ne kadar bilgiliyim diye konuşmaya başlarsanız ansiklopediyi şıkır şıkır anlatsanız da karşı tarafta hiçbir anlamı olmaz. Ama Allah'ım aç gönlümü, dilimi de tatlı kıl, kolay kıl ki karşıdaki insanlar rahat rahat anlasın diye Hz. Musa'nın dilinden çıktığı gibi dua eder. Kur'an diliyle Rabbimizden istersek o zaman sözler özlerden dökülüyor, sözler gönüllerde yerini buluyor. O zaman dua olarak da tekrar size geri dönüş oluyor. İnşallah böyle sözlerin sahibi olalım. Rabbim dua ile mukabele ettiği kullardan eylesin. Amin. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim.